Bir tarafta meraklı kuşlarımız, bir tarafta da onlar için oldukça gizemli ve keşfedilmeyi bekleyen ev ortamı. Evet, buradan baktığımız zaman evin içinde gezmek, eşyalarla oynamak, iş yaparken bizi seyretmek onlara mutluluk veriyor gibi. Ancak onlara mutluluk veren bu durum bazı gizli tehlikeleri de içinde barındırıyor. Bu tehlikelerden onları korumakta en yakın dostları olarak bize düşüyor. Peki ev ortamında kuşlarımıza zarar verebilecek durumlar neler? Tehlike sıralamasına göre gidersek mutfak bölümü içinde bulunan araç gereçler ve yaptığımız işler nedeniyle kuşlar için en tehlikeli yerlerden biri. Örneğin yemek pişirmekte kullandığımız teflon kaplı tavalar yüksek ısıya maruz kaldığında gaz salınımı yapar. Yemek yaptığımız sırada aynı ortamda bulunan kuşlarımız da hassas solunum sistemine sahip oldukları için kolayca gazdan etkilenirler. Bunun sonucunda da kronik nefes darlığı ve ölümler yaşanabilir. Evde serbest olarak dolaşan kuşumuz yemek piştiği esnada tüneme alanı olarak gördüğü tencere kenarına konabilir. Bu tarz durumlarda da yanma vakalarıyla karşılaşabiliriz. Mutfakta temizlik yaparken kullandığımız kireç, yağ ve kir giderici ilaçlarda salgıladıkları kimyasal gazlar nedeniyle kuşlarımıza solunum yolu sıkıntılarına yol açabilir. Yemek pişirme ve temizlik aşamasında kuşları mutfaktan uzak tutmalıyız. Tabii ki mutfakla ilgili yaşayabileceğimiz sıkıntılar sadece bunlarla sınırlı değil. Bu bölge kuşlarımızın yememesi gereken besinleri ve oynamaması gereken araç gereçleri de içinde barındırıyor. Örneğin tuz, şeker, baharat ve bunlarla yapılan yiyecekler kuşlar için çok zararlıdır. Kuşlarımız yere dökülen ya da kapağını açık unuttuğumuz bu besinleri yerse sindirim sorunları yaşayabilir. Yine mutfağımızda bulunan kesici aletlerde meraklı olan kuşlarımızı yaralayabilir. Bu ihtimallere bağlı olarak kuşumuzu mutfakta bulundurmak istiyorsak her zaman gözetim altında tutmalıyız. Evde beslediğimiz canlı süs bitkileri de kemirgen kuşlarımız için tehlike oluşturabilir. Marul, ıspanak gibi yeşilliklere alıştırdığımız kuşlar ev bitkilerinde yeşillik zannederek yemeye çalışabilir. Eğer yemeye çalıştığı bitki türü zehirli ise olumsuz sonuçlar yaşayabilir. Bu nedenle evimizde beslediğimiz canlı bitkilerin türlerini araştırarak zehirli olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Eğer bilmiyorsak kuşlarımızın ulaşabileceği yerlerden uzak tutmalıyız. Güzel koku için tercih ettiğimiz insan ve oda parfümleri, kokulu mumlar, tütsüler ve kolonyalar da hassas solunum sistemi olan kuşlarımızı olumsuz etkiliyor. Onları etkilememek için onların yaşadığı odalarda bu ürünleri kesinlikle kullanmamalıyız. Evlerimizi ısıtmak için eğer odun ya da kömür sobası kullanıyorsak yakma esnasında yaşanabilecek küçük karbondioksit sızıntıları da kuşlarımızın solunum sistemine zarar verebilir. Odun ve kömür sobası olan odalarda kuş beslememeliyiz. Elektrikli ısıtıcı ya da soba bulunan odalarda yanma tehlikesine karşı kuşlarımızı salmamalıyız. Kuşlar esintiye maruz kaldıklarında çok çabuk hasta olurlar. Bu nedenle kafeslerini klima, pencere ve vantilatör önlerine koymamalıyız. Kafesleri stabil hava olan yerlerde durmalı. Ev tadilatlarında kullanılan boya ve diğer malzemeler de kuşlarımız için toksindir. Boyama ve kuruma esnasında çıkan kokular onları zehirleyebilir. Tadilat yapılan odalara koku gidene kadar kuşlarımızı sokmamalıyız. İçeriğinde kimyasal maddeler barındıran duvar boyaları, alçı ve karton piyerler de kuşlar için zararlıdır. Bazen kuşlarımız oyun amaçlı ya da mineral eksikliğinden dolayı bunları kemirebilir. Yedikleri bu maddeler vücutlarında birikerek zamanla zehirlenmelerine yol açabilir. Yine evimizde bulunan vernikli boyalı eşyalarda aynı etkiye sebep olabilir. Bu tarz yerleri kemirdiklerini görürsek izin vermemeliyiz. Kuşlar aynaları ve camları ilk gördüklerinde ayırt edemezler. Aynada gördükleri yansımaları gerçek zannederler. Bu da uçarak aynaya çarpma olasılığını artırır. Yaşayabileceği çarpma ve yaralanma vakalarını önlemek için evimizde bulunan aynaları bir örtüyle kapatmalıyız. Pencerelerde bulunan şeffaf camları da ayna gibi fark edemezler. Uçarak dışarıya gitmeye çalışan kuşlarımız cama çarparak yaralanabilir. Pencerenin önünde tül perde olması kuşu yavaşlatarak kazaları önleyebilir. Ev ortamında yaşanabilecek tehlikeli kazalardan biri de elektrik çarpmaları. Kemirgen olan kuşlarımız evde bulunan plastik kabloları kemirebilir. Bunun sonucunda da elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybedebilirler. Elektrik kabloları ile oynamalarına kesinlikle müsaade etmemeliyiz. Oda kapıları da kuşlarımız için tehlikeli yerlerden biri. Kuşlar genellikle yüksek kapı üstlerine tünemeyi severler.
Eğer kuşlarımız kafesten salınıksa oda giriş çıkışlarında dikkatli olmalıyız. Ani bir dalgınlık kuşlarımızın sıkışmasına neden olabilir. İçtiğimiz sıcak içeceklerde iştahlı olan kuşlarımız için tehlike oluşturabilir. Masada ya da sehpada çay içerken kuşumuz aniden bardağın içine girebilir. Onların salınık olduğu alanlarda sıcak içecekleri içerken temkinli olmalıyız. Oda temizliğinde kullandığımız ahşap, mermer gibi yüzey temizleyicilerde salgıladıkları koku nedeniyle kuşlar için zararlıdır. Temizlik aşamasında odadan çıkardığımız kuşlarımızı odayı havalandırdıktan sonra tekrar getirebiliriz. Son olarak evde beslediğimiz avlanma içgüdüsüne sahip canlılarda kanatlı dostlarımız için tehlike oluşturabilir. Eğer beslediğimiz kedi kuşlara zarar verecek potansiyele sahipse gerekli önlemleri almalıyız. Umarım bu video kuşlar için tehlikeli olabilecek durumları öğrenmeniz açısından sizler için faydalı olmuştur. Bu konuda aklınıza gelen farklı tehlikeler varsa yorum yazarak belirtebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.